Heidegger'in görüncü bilimsel yöntem kullanarak ontolojinin, felsefenin temel esaslarını yeniden yazdığı eseri Varlık ve Zaman, felsefede bir çağı kapatıp yenisini açan eser olarak bilinir. Görüşlerinin doğruluğu kabul edilirse, çağ kapatıp açan bir eser olduğu da kabul edilmelidir. Heidegger, varlık meselesinin tarih boyunca felsefede çokça ele alındığını, ancak varlığın kendisine dair sorunun hep ihmal edildiğini, kendiliğinden anlaşılır bir kavram olarak ele alındığını, tanımlanamaz kabul edildiğini söyler. Varlığın en tümel, eşsiz, tanımlanamaz kavram olarak kendisinden hareketle anlaşılamayacağını kabul eden Heidegger, anlama yolu olarak ona en yakın olan insan varoluşunu yani Dasein'i gösterir. Dasein üzerinden varlık sorusuna cevap verilebileceğini iddia eder. İşte Varlık ve Zaman bu yüzden baştan sona bir Dasein analizidir. Dasein'in diğer tüm var olanlardan neden, nasıl farklı olduğunu uzun uzun anlatır. Diğer yandan da Dasein'i Dasein yapanın içinde bulunduğu koşullarla varlığın bizatihi kendisi olduğunu ifade eder. Hem bir ayrışmadan hem de bir birlikten söz eder. Tabi Heidegger eserinde bunları bu basitlikte ifade etmiyor. Bu nedenle eserini okuyanlar onun düşüncelerini vulgarize ettiğim için beni eleştirebilirler. Heidegger'in tamamen kendine has kavramlaştırmaları var. Bu kavramsallaştırmalar nedeniyle okunması çok zor bir metin. Bugüne kadar okuduğum en zor metin olduğunu söyleyebilirim. Kitapta anlatılanın genel olarak anlaşılmasında zorluk çekilmeyecektir. Ancak yazarın düşüncelerine tam anlamıyla nüfuz edebilmek için özel bir çaba gerekiyor. Aksi halde yüzeysel bir okumayla yetinmek durumundasınız. Neyse ki eserin Türkçe çevirisini yapmış olan Kaan Ökten, okuyucunun ihtiyacı olan o özel çabayı özenle göstermiş. Bir okuma rehberi hazırlamış. Varlık ve Zamanı okumayı planlayanların bu rehberi de yanlarında bulundurmaları zaman kazanmak bakımından çok faydalı olacaktır. Yoksa Heidegger'i anlayabilmek için kendiniz sıfırdan bir rehber oluşturmak zorunda kalacaksınız. Her iki kitabı hediye edip gönderen ve aslında birkaç yıl sonra okumayı planladığım kitapları bu hediyesiyle, dolaylı baskısıyla bana zorla okutan Emrah arkadaşıma da buradan teşekkür ediyorum.